Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Wendy Suzuki ismini daha önce duymamış olabilirsiniz. Fakat kendisi dünyaca tanınmış bir sinir bilim uzmanı ve depresyona girdiği bir dönemde egzersiz yapmanın insana ne gibi yararlar sağlayacağı üzerine yaptığı araştırmalar oldukça ilgi çekici sonuçları ortaya çıkarmış. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Yayına başlamadan önce bu bölümün araştırmasını ve yazılı metnini yayın direktörümüz olan Monika Karapınar hazırladı ve kendisine de katkılarından dolayı teşekkür etmeden geçmek istemedim. Wendy Suzuki New York Üniversitesi'nde çalışan bir sinir bilim uzmanı ve psikolog. Kendisi beynin insanlığın yaşadığı tüm çağlar boyunca değişme ve yaşadığı ortama uyum sağlama yeteneğine ilişkin araştırmalar yapıyor. Hatta bununla alakalı olarak Healthy Brain, Happy Life yani Sağlıklı Beyin, Mutlu Yaşam adlı harika bir kitap yayınlamış. Ayrıca 2014 yılında tam da bu konuyla alakalı yapmış olduğu oldukça enerjik bir TED Talks'ta mevcut. Ben hem bu konuşmanın linkini hem de kitabın linkini yine sizler için bıraktım. Wendy 40 yaşlarına yaklaştığında kariyerinin zirvesinde olan ödüllü bir üniversite profesörü ve dünyaca tanınan bir sinir bilim uzmanı olmayı başarmış. Ancak tüm bu başarılara rağmen kendisini hiç de harika hissetmemeye başlamış. 40'lı yaşlarına geldiğinde hayatının büyük kısmını laboratuvarda geçirdiğini fark etmiş. İşten çoğunlukla geç saatlerde ayrılıp dışarıdan yemek alıp eve gidiyormuş ve bu ağır çalışma temposu kariyerinde harika yükselişleri kendisine getirse de 25 pound yani 11 kilogram kilo almasına sebep olmuş. Bu yaşam temposu Wendy'nin fazla kilolu, yalnız ve çok çalışmaktan ötürü sürekli yorgun hisseden bir birey haline dönüşmesine sebep olmuş. Wendy'nin doğum günü yaklaştığında ise bu ruh halinden kurtulmak için bir intensati adı verilen egzersiz sınıfına yazılmaya karar vermiş. Bu egzersiz müzik eşliğinde yapılan bir dizi kardiyo egzersizinden oluşuyor. Yine bu spor dalının da linkini ben sizler için bıraktım. Bu sınıfa yazıldıktan belirli bir süre sonra hayatında bazı olumlu değişimler olduğunu fark eden Wendy bir bilim insanı olarak bunları tek tek analiz etmeye başlamış. Spor yapmanın beyin üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışma 1960 yılında Maren Diamond adı verilen bir bilim insanı tarafından gerçekleştirilmiş. Bu bilim insanı ise Wendy Suzuki'nin eğitim aldığı UC Berkeley Üniversitesi'ndeki profesörlerinden de hatta bir tanesiymiş. Bu deneyde fareler iki gruba ayrılmış. İlk grup sadece diğer farelerle çevrili bir ortamda zaman geçirirken ikinci grup farelerin kullanabileceği pek çok egzersiz aleti ile donatılmış. Wendy Suzuki bu ortamı hatta farelerin Disneyland'i olarak adlandırıyor. Bu araştırmanın sonunda ise egzersiz çemberi gibi aletleri kullanan farelerin beyinlerinin dış kısmındaki korteksin çok daha kalın olduğu keşfedilmiş. Buna bağlı olarak deneyin sonucunda ise spor yapan farelerin hafızalarının birinci gruptaki farelere oranla çok daha iyi olduğu bulunmuş. Wendy Suzuki bir yandan bu veriler üzerinde çalışırken bir yandan da spora başladığında enerji seviyesinde büyük miktarda bir artış olduğunu görmüş ve bunun ardından hafızasında yaptığı çalışmalarda daha rahat odaklanabilmesinde ve bir görevden diğerine daha kolay şekilde geçebilmesinde iyileşmeler olduğunu keşfetmiş. Ben de bu tür gelişmelerin temel nedenlerini merak edip araştırmasına devam etmeye karar vermiş. Düzenli egzersiz yaptığınızda ruh haliniz iyileşiyor, stres miktarınız düşüyor, hafıza ve öğrenme yeteneğiniz gelişiyor ve tüm bunlara ekstra olarak
Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının risklerini de azaltmış oluyorsunuz. Egzersizden böyle faydalar sağlayabilmek için de Profesör Wendy'nin bulgularına göre spor süresi minimum 30 dakika olmak şartıyla haftada 3 gün spor yaparsanız bu faydaları siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Belki yakınınızda bir spor salonu olmayabilir veya spora gidecek zamanı da bulamıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda da günlük 10 ila 30 dakikalık yürüyüşler yapmak yine benzer faydaları sağlayacaktır. Örneğin ineceğiniz duraktan bir durak önce inip eve yürümek, öğle arasında parkta böyle kısa bir yürüyüş yapmak gibi alışkanlıklar sağlığınızda önemli değişimlere sebep olabilir. Özellikle kalp atış hızını arttıran aktivitelerin vücudumuzda daha fazla yarar sağladığını da bu araştırma keşfetmiş. Tempolu yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet sürme, tenis oynama veya ip atlama gibi aktiviteler kalp ritminizi arttıracak ve olumlu değişimleri sizlere sağlayacaktır. Sürekli olarak bu tarz aktiviteler tekrar edildiğinde ise odaklanma ve konsantrasyonunuzda da artışlar yaşanacaktır. Yapılan bir araştırmada egzersiz yapan bireyleri tepki sürelerinde de artışlar olduğu keşfedilmiş. Örneğin masanın üzerindeki bir bardağı düşürdüğünüzde bunu yakalamak için verdiğiniz tepki spor yaparsanız çok daha hızlı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Bilim insanlarına göre egzersizin en önemli faydalarından bir diğeri ise nörogenesis olarak adlandırılan beyin hücrelerinin yenilenmesi olayının desteklenmesinden geçiyormuş. Bu sayede öğrenme yeteneği daha fazla oranda artıyor ve hafızamız da güçleniyormuş. Kitapta aslında sadece egzersizin beyin üzerindeki etkilerinden de bahsedilmiyor. Egzersiz dışında yapılan birkaç aktivite daha bu tarz olumlu değişimleri getirebiliyor. İsterseniz gelin bir de bu aktivitelere göz atalım. Spor yaptığımızdaki gibi benzer etkileri yaratan ilk aktivite yeni şeyler öğrenmekmiş. Yeni bir bilgi öğrendiğimizde beynimiz daha zinde kalıyor ve daha aktif şekilde çalışabiliyormuş. Sosyal bağlantılar kurduğumuzda da yani diğer insanlarla etkileşime geçtiğimizde de bir arkadaşımızla örneğin derin böyle bir sohbetin içine düştüğümüzde veya yeni bir kişiyle muhabbet etmeye başladığımızda da yine beynimiz aktif faza geçebiliyor ve bundan dolayı da fayda sağlayabiliyormuşuz. Ben uykunun faydaları ile bu podcast'te oldukça fazla sayıda yayın hazırladım. Eğer dinlemediyseniz yine ben linklerini sizler için bırakırım. Uyku bu alanda da yeniden karşımıza tabii ki çıkıyor. Sağlıklı bir uyku yetişkin bireyler için minimum tabii ki 7 saat olmak üzere hafızanızı güçlendiriyor, metabolizmanızı düzenliyor, bağışıklılığınızı arttırıyor, fiziksel ve mental sağlığınızı da olumlu etkiliyor. Kitapta bir bölümde yeni bir şeyler denemenin ve öğrenmenin beynimiz için inanılmaz faydaları olduğundan bahsediyordu. Bilginiz veya deneyiminiz olmayan bir aktivite yapmak, bu belki bir dans kursuna yazılmak, belki kano yapmak, belki daha önce hiç pişirmediğiniz bir yemeği yapmaya çalışmak, hiç duymadığınız bir podcast'i veya bir TED Talk'u dinlemek olabilir. Bu tarz yeni aktiviteler beyni otomatik çalışma modundan çıkarıp aktif öğrenme moduna geçirdiğinden dolayı da spor yaparken salgılanan benzer hormonların salgılanmasına ve bundan faydalar sağlamamıza olanak tanıyormuş. Yemek yapmaktan da bahsetmiş iken geçenlerde dikkatimi çeken bir araştırmayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yemek yenilen ortamı değiştirdiğimiz zaman yemekten aldığımız keyif miktarı da değişiklik gösterebiliyormuş. Belki çok uzun süredir belirli yiyecekleri sıklıkla tüketiyor olsanız dahi eğer ki normalden farklı bir çevrede bu yemeği yerseniz aldığınız tat miktarında da değişkenlik olabiliyormuş. Ben genellikle iş yerinde yiyeceğim yemeği evde hazırlıyorum ve geçenlerde ilk defa böyle alelacele yemek yemek yerine bir boşluk oluştu. Yakındaki bir parka gidip bankın üstünde oturup yemek yemeye vakit ayırdım. Öğlenleri çoğunlukla aynı öğünü yememe rağmen ilk defa yediğim yemekten çok daha fazla keyif aldım. Ve ben de bu araştırmayı birebir test etmiş oldum diyebilirim. Bugünkü konuyu toparlayacak olursak bu bölümde beynimize yarar sağlayabilecek olan aktiviteleri Wendy Suzuki'nin kaleme aldığı Healthy Brain, Happy Life kitabı üzerinden inceledik.
Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.